Unutulmuş portre hikaye antika meraklısı Ahmet'in alışılmadık bir müzayede ziyaretiyle başlar. Kasvetli bir Kasım akşamında düzenlenen bu müzayede hem atmosferi hem de sergilenen eşyalarıyla alışılmışın dışındadır. Ahmet özellikle geçmişe ait sırları araştırmayı seven, tarih ve sanat tutkunudur. Bu yüzden müzayedenin karanlık havasına rağmen heyecanlıdır. Antik karyolalar, eski saatler, zengin görünümlü halılar sergilenirken bir portre gözüne çarpar. Portre, duvardan diğer parçalara göre daha güçlü bir şekilde dikkat çekmektedir. Tablodaki adam, koyu renk bir takım elbise giymiş, ciddi ve delici gözlere sahiptir. Bakışlar o kadar yoğundur ki, portredeki adamın gözleri Ahmet'in zihnine adeta işlenir. O an, hissettiği huzursuzluk, içindeki merakla gölgelenir. Devamını dinlemeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız, şimdi hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Açık artırma başlar ve Ahmet hiç düşünmeden teklifi yükseltir. Portreyi elde eder. Ancak müzayede sahibi portreyi teslim ederken garip bir uyarıda bulunur. Bu tabloyu dikkatli muhafaza edin. Sanırım sizin gibi güçlü bir ruha ihtiyacı var. Ahmet bu sözleri ciddiye almaz. Yalnızca antika işlerinde sıkça duyulan abartılı bir pazarlama numarası olduğunu düşünür. Portreyi eve götürüp salonunun baş köşesine asar. Günler geçtikçe tabloya dair küçük, rahatsız edici detaylar fark etmeye başlar. Gözlerin kendisini izlediğini hissetmek ilk başlarda sadece bir sanrı gibidir, ancak zamanla bakışlar gerçek bir tehdit gibi gelmeye başlar. Portredeki gölge bir hafta sonra geceleri garip sesler duyulmaya başlar. Başlangıçta bu seslerin evdeki eski parke zeminden geldiğini düşünür. Ancak sesler daha ritmik ve bilinçli hale gelir. Birinin ona fısıldadığı cümleler, "Beni bul," der o ses. "Saklandığım yerden kurtar beni." Ahmet, portreden gelen fısıltıların gerçek olamayacağını düşünerek kendini teselli etmeye çalışır. Ancak bir gece uykusundan ani bir çığlıkla uyanır. Portreden yükselen çığlık, insan kulağının tahammül edemeyeceği kadar keskin ve acıdır. Ahmet, portreye yaklaştığında resmin arka planındaki karanlık gölgelerin hareket ettiğini fark eder. Bu noktada tabloya dokunmaya cesaret edemez, ancak fısıltılar her geçen gün daha belirgin hale gelir. Bir gece fısıltılar dayanılmaz bir hal alır. Ahmet dayanamaz ve portreyi yerinden söker. Çerçevenin arkasına gizlenmiş eski bir kağıt bulur. Bu kağıt, portredeki adamın lanetli hayatını anlatan bir mektuptur. Bu portre, benden çaldıkları her şeyi geri isteyen bir karanlık tarafından yaratıldı. Ruhum tabloya hapsedildi, gözlerim ise sonsuza dek izlemek zorunda kaldı. Tabloyu kim alırsa, onun da ruhu bu karanlığın parçası olur. Bu portreden kurtulmak mümkün değildir. Sadece onun istediği sona ulaştığında özgürlüğe kavuşur. Ahmet, mektubu okurken portredeki adamın yüzünün bir anda değiştiğini fark eder. Önceden ifadesiz olan yüz, şimdi alaycı bir gülümsemeyle ona bakmaktadır. Aynı anda odanın içinde soğuk bir esinti dolaşır ve portreden yükselen gölgeler yavaşça Ahmet'in etrafını sarar. Korkuyla portreyi yeniden yerine asar. Ancak gölgelerin varlığı evin her köşesine yayılmış gibidir. Ahmet ne kadar çabalarsa çabalasın, evin o eski sıcaklığını bir daha hissedemez. Tablonun esareti Ahmet, bir çözüm bulmak umuduyla eski metinleri ve lanetler üzerine yazılmış kitapları araştırmaya başlar. Antik kaynaklarda gözlerin laneti olarak bilinen eski bir efsaneye rastlar. Bu lanete göre ruhunu kaybeden bir kişi tablonun içine hapsedilir ve her yeni sahibi bu lanetin kurbanı olur. Ahmet'in öğrendiği bir başka detay ise daha korkutucudur. Tablo sahibinin ruhuyla beslenir. Sahip ne kadar direnirse dirensin, sonunda ruhu tamamen portreye geçer. Ahmet'in ruh hali her geçen gün daha da kötüleşir.
kendini tükenmiş hisseder, zihnindeki düşünceler bulanıklaşır. Portredeki adamın yüzü her bakışında farklı bir ifade alır. Bazen üzgün, bazen öfkeli, bazen de memnun görünmektedir. Ahmet son bir çabayla tabloyu yakmayı dener. Ancak ne zaman tabloyu yerinden kaldırsa kendini durdurulamaz bir şekilde tabloyu yeniden asarken bulur. Ellerini kendi iradesi dışında hareket ediyormuş gibi hisseder. Karanlıkla yüzleşme sonunda Ahmet, lanetten kurtulmanın tek yolunun tablodaki adamın hikayesini tamamlamak olduğunu anlar. Ancak bunun anlamı kendi ruhunu tamamen portreye teslim etmek demektir. Bir gece portreden gelen ses artık açık ve emredicidir. Beni tamamla, kendini feda et. Ancak o zaman huzura erebilirim. Ahmet son bir kararla tabloyla yüzleşir. Onu yeniden çerçeveden çıkarır ve uzun uzun bakar. Adamın gözleri şimdi Ahmet'in ruhunun derinliklerine nüfuz etmektedir. Tablonun fısıltıları artık odanın içinde yankılanan bir çığlık gibi duyulmaktadır. Ahmet istemsizce tabloya dokunur ve bir anda karanlığa çekilir. Sabah olduğunda Ahmet'in bedeni boş ve ifadesiz bir şekilde salonda bulunur. Portre ise yeni bir müzayede için hazırlanmaktadır. Ancak bu kez tablodaki adam Ahmet'in yüzünü taşımaktadır. Portre yeni bir kurbanını beklemektedir. Hikaye, insanın tutkularının onu nasıl ele geçirebileceğini ve fark etmeden kendini karanlık bir döngünün içine sürükleyebileceğini anlatıyor. Ahmet'in antika tutkusu, onu lanetli portreye çeken bir tuzak gibidir. Bu tutku, başta masum görünse de zamanla Ahmet'in hayatını kontrol altına alır ve onu çaresiz bir noktaya getirir. Bu durum, insanların ne pahasına olursa olsun arzularının peşinden gitmesinin tehlikeli sonuçlarına dikkat çeker. Portre, yalnızca sahibini seçen bir lanet taşır ve bu lanetin parçası olan kişi için kaçınılmaz bir son hazırlar. Ahmet, başından beri bu döngünün içine çekilmiş ve kaçış şansı olmayan bir yazgıyla yüzleşmiştir. Hikaye, insanın hayatındaki bazı durumların kontrol edilemez olduğunu ve kaderin kaçınılmaz gerçekliğini vurgular. Bu, hayatın önceden belirlenmiş olabileceği fikrine derin bir gönderme yapar. Portrede hapsolmuş ruhun kurtuluşu, ancak bir başkasının fedakarlığıyla mümkün olur. Bu durum, özgürlük ve kurtuluş için neleri feda edebileceğimizi sorgulatır. Ahmet'in sonu, insanın kendi karanlık yönleriyle yüzleşmesi gerektiğini, ancak bu yüzleşmenin büyük bir bedeli olabileceğini gösterir. Bazen başkalarının özgürlüğü için kendi özgürlüğümüzden vazgeçmek zorunda kalırız. Son olarak, hikaye insanın içindeki karanlığı bir metafor olarak ele alır. Portre, yalnızca dışsal bir tehdit değil, aynı zamanda Ahmet'in kendi korkularını, bastırılmış zayıflıklarını ve içsel karanlığını açığa çıkarır. İnsan bazen kendi içindeki gölgelerle savaşır ve bu gölgeler onu esir alabilir. Ahmet'in portreye teslim olması, insanın kendi karanlık tarafına yenik düşmesinin çarpıcı bir temsilidir.